Merhabalar efendim, merhabalar. Pelinçli ben, karşımızda Demet. Merhabalar. Melis Gökhan Hanım bugün konuğumuz Sesle Demet. alakalı sanıyorum bir Hah, sıkıntı oldu. biz bir gün Yok. yayına girelim de Heh, bir konuğun sesi, herkesin Bence sesi sesle geldi. alakalı sıkıntı yok. Herkesin sesi geliyor. Tamam. şu an bana da gelmeye başladı. Merhabalar. Bunu Merhaba. gibi, hoş geldiniz efendim. Bunu Pelin Hanım'ın evvelden sesi gelmiyor sadece. nasıl düzelteceğiz Nevzat Bey? Ben ısrarla stüdyoda yayın yapmak istemez ve online yapmak isterken internetin beni böyle dışlaması nedendir sevgili Ses seyirciler? duyamıyorum. Nevzat Bey, Melis Hanım'ı çıkarıp alma şansımız var mı? Benim telefon, aşkım ne haber? İyidir hayatım. Senden ne haber? Bilmiyorum, iyiyim herhalde. Yani iyiyim. Tabii ki gündem felaket. Konuşacağımız konular birbirinden harika. Ama şey anlamında iyiyim. Yani Ben işimi yap. sana şimdi Melis Hanım'ı almadan önce seni böyle tek başına bulmuşken Ha, birkaç tane sorum var. ey Çok Allah'ım. eski bir gazetecisin Pelin. Gerçekten artık bence hani yaşını çok belli etmemekle beraber duayen bir gazeteci ve çok iyi bir magazinci olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Akşam böyle kitap okurken bir anda yarın bunu da alalım diye bir screenshot yolladın. Ve screenshot'ta bir TikTok fenomeninin başka birini bıçakladığı ve sonra arabanın içerisinden canlı yayınlar yaptığını gördün. Evet. Sen zamanının çok büyük suikastlerini, zamanının çok büyük terör olaylarını, zamanının çok büyük vurma, yaralama, kırma olaylarını, İbrahim Tatlıses'in de vurulması da dahil olmak üzere o dönemlerde çok ciddi gazetecilik yapan, medyanın üst yönetimlerinde bulunan bir kadın olarak sana sadece şu soruyu sormak istiyorum ve bu soruyu da kesit olarak sevgili ekibimizden rica ediyorum almalarını. Hadi Sence bakalım. bugün konuşacağımız konu ve bundan önce yaşadığımız bütün şiddet olaylarının sebebi eskiden bizim gazetede öğrendiğimiz, kendi iletişim fakültesinde okurken de öğrendiğimiz suçluların gözünü bantlamak, suçluları güzellememek, suçlularının yaptığı şekilleri çok detaylı anlatmamak, daha çok baş harflerini kullanmak veya çok geçici kabaca anlatmak gibi şeylerle mi biz zamanında bu kadar şiddetten ve bu kadar şiddete yakınlıktan korunduk? Ve şu anda dün akşam gönderdiğin o berbat görsel ve bununla beraber olan devamlı herkesin mesela çocuğun defalarca kez ağzına silah dayadığı canlı yayınlar açarak bunlarla mı özendiriyoruz? Sence medyanın burada suçu ne? Yani medyanın suçu var mı? Şimdi de ben Pelin duyamıyorum. İşte ben cevap vereyim. Ama Pelin cevabını versin, beni çıkarıp alın. Veriyorum efendim cevabımı. Şimdi medyanın suçu var mı sorusu. Soru böyle sorulmuş olsa medyanın suçu var mı? Medyanın da suçu var. Ama buradaki daha çok önemli. Çünkü biz öyle bir dönemde yaşıyoruz ki yani eski zamanda o gazetede bu tip şiddet haberlerinde katilin gözünün bantlandığı, işte blurlandığı, meselenin böyle o şiddet uygulayan kişinin güzelleştirilmediği yayın yapılan dönemle bu dönem arasında dağlar kadar fark var. Çünkü artık işte şu an işte ne kadar bizi atıp tutsa da bir internet, yani internet ne diye çıktı? Bilgiyi demokratikleştirme olarak çıktı. Bak, cevabın başını sonradan dinlersin. Sadece şöyle başladım esasında. Medyanın suçu var mı? Var, ama medyanın da suçu var. Buradaki daha çok önemli. Çünkü bizim zamanımızla bu zamanı kıyaslarsak, yani o işte suç işleyenlerin gözünün bantlandığı, öyle fotoğrafların blurlandığı vesaire dönemle şimdiki böyle ne güzel kedilerin bacağını koparıyorum çocuklar ne yapıyorsunuz dönemi arasında kocaman bir fark var. O da ne? İşte bir saattir online bağlanmaya çalışıyoruz, atıyor. İnternet. İnternet ne diye çıktı? Bilginin demokratikleşmesi, bilgi alma hakkı, insanların haber alma hakkı, efendime söyleyeyim falan. Buralarda çok okeyim. Bilgiye çok hızlı ulaşıyoruz. Ben Meydan Larus'tan dönem ödevi yapan insanım. Bizde internet falan, şimdiki çocuklar ödev yapmıyorlar. Ödevi yaptırtıyorlar. Arada böyle bir fark var. O yüzden hani sadece medyanın haberleri görme şeklinden ziyade toplumun dönüştüğü şekle bakmak lazım. Yani teknolojik gelişmelerle kaybedilen değerlere, sahip çıkılmayan eğitim sistemine, çökertilen müfredata bakmak lazım. Yani bu çocuklar okulda ne öğreniyorlar diye ben bakıyorum. Çok özür dilerim, pek bir şey öğrendikleri yok. Hepimizin sesi, görüntü bize geliyor. İnsanlar bizi duyuyor arkadaşlar. Önemli olan o bu arada. O yüzden aşkım, hani soruna sadece medyanın şeyi diyemem. Sorumluluğu da diyemem. Ama mesela o TikTok'tan bir görüntü yolladım Melis Hanım ben. Bir Karagül diye bir fenomen varmış. Ben bilmiyorum. Birini saklarken canlı yayın açtı. Baya. Yani telefonu ben şöyle bir şey aldım. Sonra da bu şeye aldılar, işte hapse gidiyor şu an. Yani karakola gidiyor. Karakolda da tam şey yapamıyorsunuz ama
Hani ellerinde bayağı kan var ama bu esnada canlı yayın yapıyor. Şimdi bakın, ben bu fotoğrafı niye aldım Demo biliyor musun? Orada bak ne var ekranda? Gül atmış biri, görüyor musun? Evet. Yani bu kadın bu yayını yaparken birileri de oradan basayım efendim, şunu yollayayım, bunu yollayayım diye buna para kazandırıyor. Aynı Evet, zamanda sabah şiddete de özendirmek Evet, gibi bir sabah hazırlanırken Hı kadına şöyle bir baktım. Hani sana bu soruyu soracağım ve devamını hı. getirmek için. Aynı şekilde kadın kendi çocuklarını döverken de canlı yayın açmış. Aynen öyle. Aynen Çocukları öyle. elinden alınmış. Sonra Hı. tekrar geri verilmiş ve yine aynısını yapmış. Şimdi buradaki olay aslında ne biliyor musun? Biz herkesin hayali bir gün ünlü olmak ve herkesin hayali bir gün tanınır olmak. Biz aslında bence burada, tabii ki Melisa Hanım bunu daha iyi yorumlayacaktır ama bu kadına iyi ya da kötü şekilde ünlü olmaktan bağımsız ünlü olma hediyesini veriyoruz. Çünkü son Ya ama zamanlar artık şey kalmadı, yani hani nasıl ünlü olduğunun bir önemi yok. yani Ünlü bölüyorum ama çok pardon Melisa Hanım. Konu çağırdınız, konuşmadınız olacak, susuyorum. Yani yok yok Andy Warhol o lafı söyleyeli seneler evet. geçti. Ne dedi adam? Herkes bir gün 15 dakika ünlü olacak hikayesi. Şimdi rahmet eylesin. Bak rahmet istedi falan. Ya görüyorsun da adam bunu seneler önce söyledi. Bizde sıkıntı var. Biz hala, bak benim de ağzım açtı. Vergi kaçıran, hala yargılanan insanların bilmem nelerini satın almaya devam ederseniz bu düzen değişmez. Bu kadını alkışlarsanız bu düzen değişmez. Yani birazcık artık hani medyada şöyle bir şey var ya, yayıncının suçu. Ya abi, yayıncı ve izleyici birbirini şekillendirecek. İzleyici de lütfen biraz şekillenmeye müsait olacak. Burada sadece yayın yapan bir taraftan tükaka onu düzeltelim diyemeyiz. Yani bu arz talep meselesi. Kadına işte bak gül yolluyorlar. Kadın eli kan gül yolluyorlar. Şimdi ne konuşacağız o zaman yani? Buyurun Ya, Melisa Hanım. Değil mi artık? Konuyu hiç yok, konuşturmayalım. estağfurullah. Ya burada şöyle bir şey var bir de. Ünlü ettiklerimiz var bizim. Herhangi bir mesleki anlamda bir şeyleri başarmamış insanlar. İşte TikTok fenomenleri, Instagram fenomenleri, birçok kişiden Evet. bahsedebiliriz. Şimdi mesela sizler gazeteci olarak bir mesleğin yanında aslında bir YouTuber'lık, bir bilgi verme amacındasınız. Ama bu kişilerin yaptıkları pek bir şey yok. Kendi hayatlarını aslında göz önüne serip onlardan para bekliyorlar ve para topluyorlar ve bu gerçekten inanılmaz popüler olmuş bir şey. Özellikle gençler arasında. Şimdi ben okullarda aktif olarak çalışıyorum, gidiyorum seminerlere ve gençlerle konuştuğum zaman şunu fark ediyorum amaçlarını. Diyorum ki ne olmak istiyorsunuz? TikToker olmak istiyorum, YouTuber olmak istiyorum. Peki bunun yanında sen bir meslek düşünmüyor musun? Hayır, içerik üreticisi olacağım, dans edeceğim ki 15-16 yaşındaki çocukların TikTok'ta dans ederek para kazandığı bir zamandan bahsediyoruz. Gerçekten çok tehlikeli. doğru. Yani inanılmaz tehlikeli. Ben birkaç kez bu TikTok'ta kapatılsın falan topa tutuyorsunuz beni. Yok efendim faşistmişim de yok yani gerçek anlamda benim çocuğum yok. Çok rahat bir yerden konuşuyorum. Çocuğum olsa korkudan gözüme uyku girmez yani. O yüzden bu taraftan diyorum ki dikkat edin, çoluğunuz çocuğunuz var. Şimdi ben size ilk sorumu sorayım. Çok Tabii ki. istiyorum cevabını. Bana tane tane bir çocuksuz insana anlatın da beni linç etsinler. Şimdi Kahramanmaraş'ta, Urfa'da yaşanan olaylar ortada değil mi? Çok acı Maalesef. bir şeye şahit olduk. Gördük. Bir çocuğun başka çocukların canını aldığını gördük. Şimdi bütün anneler, babalar, veliler herkes şu noktada duruyor. Ne yapacağız bizim çocuğumuzun başına gelirse? Hı hı. Sonsuz saygı diyorum. Benim sorum şu. Ben peki bir çocuğun şiddete meyilli olup olmadığını nereden anlarım? Yani çünkü kimse şöyle bir soruyla gelmiyor. Ya benim çocuğum böyle bir şey yaparsayı daha hiç duymadım. Herkes bizimkinin başına gelirse ne olur? Diyorum ki bu tarafta bu çocuk nasıl sinyaller verir? Çocuğumuza bir bakalım. Hangi belirtilerde onu alalım da bir doktora götürelim mesela. Hı hı. Ya Pelin Hanımcığım, burada çok kritik bir nokta var. Çocuğumuz empati yapabiliyor mu? Heh. Çocuk nasıl empati yapıp yapamadığını anlarız. Kendinden daha düşkün, daha zayıf insanlara karşı veya hayvanlara karşı, işte kardeşine karşı, sokakta gördüğü bir kediye karşı nasıl davranıyor, nasıl hisler içerisinde? Yani kardeşi düştüğü zaman eğer gülüyorsa ciddi bir sıkıntı var burada. Eğer bir hayvana zarar verme gereksiniminde duruyorsa çok ciddi bir sıkıntı var. Empati eksikliği eşittir kişilik bozukluğudur. Ben her zaman bunu söylerim. Empati yapabilme durumları gelişmiş mi? Aile içerisinde empati yapılmıyor olabilir. Ama sonuç olarak arkadaş çevresi içerisinde çocuklar empatiyi de çok fazla öğrenebilecek bir alan bulabiliyorlar. O yüzden bizim için en kritik nokta empati yapabilmesi. Yani birinin acısından zevk mi alıyor?
Yoksa bunu anlamadığı için mi tepkisiz kalıyor? Bunu algılayabilmek. Ben bunu hep akran zorbalığında söylüyorum aslında. Şimdi çocuklar birbirlerine karşı şakalaşma adı altında bir zorbalık yapıyorlar. Bir çocuk bir çocuğa şişko diyor. Ama o çocuk aslında çok üzülüyor şişko denildiği zaman. Bedeniyle alakalı kendini kötü hissediyor. Şimdi karşıma alıyorum, diyorum ki sen ona bilerek mi bunu söyledin? Ama bu böyle böyle hissetti. Kendini kötü hissediyor. Ben ona kötü hissedebileceğini düşünmedim. Babam da halama şişko diyor gibi bir yerden yaklaşarak söylüyor. Şimdi burada bir empati eksikliğinden bahsedebiliriz ama empati yapamıyor diyemeyiz. Orada sadece bir ihmal edilmiş bir durum var. Çocuk mesela onu algıladıktan sonra şişko demekten vazgeçiyor. Ama bile isteye, onun canı acısın benim umurumda değil gibi bir şekilde yaklaşırsa orada çok ciddi bir problem vardır. Onun dışında, empatinin dışında nasıl anlayabiliriz? Çünkü empati daha duygusal bir şey olduğu için içine girmek lazım çocuğun. İtme, vurma, kırma, bu tarz durumları var mı? Silahlı, yaralayıcı, ateşleyici şeylerden hoşlanıyor mu? Bu da güzel, önemli bir kriter aslında. Şimdi silaha karşı ciddi bir özendirme var. Hem dizilerimizde olsun hem de sosyal mecralarda olsun. Sanki bir erillikmiş gibi, sanki üstün olma durumuymuş gibi, güçlü olmakmış gibi, ama hani silahın bu şekilde anlatılmasıyla da alakası olduğunu düşünüyorum. Bu durumlar olabilir. Çok özür dilerim, bölüyorum ama şimdiden Demet sen de girer. Yani ben kendi zamanımdan tevellüt fazla. Bizim zaman yani çocuklar hep böyle silahla oynar. Bizim zamanımızdaki oğlanlar da oynuyordu günün sonunda, ama şimdi çok önemli bir şey söylediniz. Empatiden başlayayım. Yani ben doğru mu anladım? Evde ne görürse onu yapıyor esasında. Yani mesela siz de empati gücünüze sahip olursanız çocuk empatinin ne olduğunu anlayacak, değil mi Demet? Aynen öyle. Tam olarak öyle. Yani şimdi ben 9 yaşında bir erkek annesiyim. Melisa Hanım beni daha iyi anlayacaktır. Şu an böyle tam akran zorbalığının başladığı bir dönemdeyiz. Her birinin kendi sosyal standardına göre işte kullandığı araçlar var, kullandığı oyuncaklar var, kullandığı oyunlar var. Ve o oyunların içerisinde bile hepsi aynı empat seviyede olabilecek ailelere sahip olmasına rağmen hala onların içinde bile kendilerinde bir kademeleşme var. İşte o ondan kendini daha üstün hissediyor, bu ondan kendini daha üstün hissediyor. Ben bunun sebebinin tamamen aileler olduğunu düşünüyorum. Biz Pelin'le bundan aylar önce yaptığımız neredeyse işte Atlas cinayeti, Atlas cinayetinden önceki Evet. çocuk zorbalıklarında ben hep şunu söyledim. Hatta dün de paylaştım sevgili bakanımızın son kararını. Dedim ki bu çocukların aileleri yargılanmalı. Bu çocukların aileleri sorgulanmalı. Çünkü gerçekten size şunu söyleyeceğim. Mesela ben Emir doğduğundan beri hiç salonda oyuncak oynatmayan ve sadece Emir kendi odasında ve odasına giden yolda, şimdi odasının bulunduğu katta oyuncak oynayan bir çocuk oldu. Geçen gün cumartesi sabahı kapımı tıklattı. Günaydın anne. Ben salonda oturabilir miyim diye sordu bana. Ve bu gerçekten anlatıldığında çok garip geliyor insanlara. Ama şöyle, biz doğduğundan beri sınırları olan bir aile olarak büyütmeye çalıştım. Ben tek başıma büyüttüm. Şimdi hani bir aileyiz ama hani çoğu dönemi tek başıma yaşadık. Şimdi mesela bakıyorum, arkadaşımızın evine gidiyorum mesela. Çocuk salonun içine yani biz çocuğun evinde oturuyoruz. Anladın mı yani? Biz çocuğa ait bir alanda oturuyoruz. Şimdi senin alanını ihlal etmeyi öğrettiğin bir çocuğun gidip başka birinin alanını, canını, sevgilisini, sevdiğini kastetmeme olasılığı yok bana göre. Ben bir eğitmen değilim, ben bir psikolog değilim, ben bir anneyim sadece ve medyacı bir anneyim, çalışan bir anneyim. Onun dışında başka bir özelliğim yok. Ama okuduğum, gördüğüm, yaşadığım toplulukta bu ihlallerin evde başladığı konusunda hemfikirim. Mutlaka ailelerin çocuk ne yaparsa yapsın ceza alması gerektiğini düşünüyorum. Ben haddim olmayarak derken çocuğu olmayan ama iyi bir teyze olduğumu düşünüyorum hani. Gerçekten katılıyorum. Şunu araya söyleyeyim. Kaan Bey, görüyorum yorumunuzu, demin de verdik. Kaan Bey de benim çok istediğim bir soruyu sordu. Çocuğum çok etkilendi olaylardan. Nasıl anlatabilirim bu durumu diye sormuş Kaan Bey. Ben şunu da eklemek istiyorum. Çocuğa bunu anlatırken Melisa Hanım, yani şimdi ben mesela kendim düşündüm o gün. Şimdi benim çocuğum olsa bunu anlatırken öyle bir anlatmam lazım ki hani bu iyi bir şey değil. Hani çünkü yani çünkü öyle bir durum var ki biri geliyor, bir olay yapıyor, bütün haberlerde o, herkes ondan bahsediyor. Bu işin böyle şey tarafı da var yani. Ne güzel, her yerde. Popülarite de tabii. Evet, nasıl anlatacağım? Bunu yaptı ve herkes bunu konuşuyor evladım, ama bu iyi bir şey değil
anlatmak nasıl olacak? Bir de korkmasını engellemek. Yani okula gitmek istemeyen var, ağlayan var. Bir de şu da var, yani şunu da duydum. Hani ne inceden de merak eden var. Yani bu iş nasıl böyle her yerde var. O her yerde olması biraz hoşa da gidiyor. Yani nasıl anlatacaklar çocuklarına bunu? Doğru düzgün bir şekilde yani. Hiçbir tarafa kaymadan. Ya aslında çok tehlikeli bir durum, gerçekten öyle. Şöyle bir şey var. Şimdi her yerde görüyorsunuz, haberlerde, sosyal medyada çocuklarımız bu haberlere maalesef maruz kalıyorlar. Biz bunlara maruz kalmamalarını isterdik ama maalesef, çünkü sosyal medya kullanıyorlar, elimizde olan bir şey değil. Bir de çok spekülasyona da uygun bir durumdayız şu anda. Mesela kendim örnek vereceğim bir danışanımdan, 12 yaşındaki bir danışanım. Kendi WhatsApp gruplarından arkadaşlarıyla beraber konuşuyorlar. İşte bu olaylar yaşandı ya, diyorlar ki bizim okulda da işte haftaya çarşamba günü yaşanacakmış. Öyle bir haber geldi, okula gitmeyelim. Yani aslında yalan dolan haberlerle beraber de çocukların zihnini bulandıran bir şey var ortada. Yani aslında hepsi bu durumun farkındalar, ne olduğunu farkındalar ama bu tehlikeli olma noktalarının nasıl bir şekilde yansıyacağını bilmiyorlar. Çocukların Nasıl anlatacağız? şöyle anlatacağız. Diyeceğiz ki evet, çok yanlış bir durum yaşandı. Çok kötü bir durum yaşandı. Evet, inkar etmiyoruz. Çünkü yalan söyleyince çocuklar bu sefer çok daha farklı tepkiler vermeye başlıyorlar ve size karşı güvenleri de azalıyor ebeveynleri olarak. O yüzden yalan söylemeyeceğiz. Evet, bir çocuk, ruhsal bir rahatsızlığı olan bir çocuk böyle bir şey yaptı. Ama bu milyonda bir olabilecek bir ihtimal. Senin başına gelebilme ihtimali yok. Zaten okullarınızda güvenlikler var. Ekstra olarak da artık polis abileriniz okulun bahçesinde sizi bekliyorlar. Onun dışında da öğretmenleriniz ve devletiniz sizin yanında gibi bir şekilde yaklaşmaları lazım. Çocuklara ilk başta hani o güvenli ortam olayını tekrardan yaratmaları lazım. Şimdi bizim zamanımızda ben de düşünüyorum, okullar bizim için en güvenli yerlerdi, ev ve okul. Ama şu anda çocuklar sanki okullar çok Taksim Meydanı'nda hani her an bir olay yaşanacakmış gibi korkuyoruz ya. Gerçekten okulları da o şekilde görmeye başlamışlar. O yüzden hani bu olayların milyonda bir olabileceğini söyleyip böyle spekülasyona açık haldeki haberlerin de yalan olduğunu söylememiz lazım. Evet, böyle bir şey yaşandı. Çok kötü bir şey. Arkadaşlarınız vefat etti. Ama bir daha böyle bir şey olmayacak. Bunun teminatını vermemiz lazım çocuklara. Melis Hanım, şöyle bir şey soracağım. 12 yaşında birinin WhatsApp kullanması normal mi? Hayır, değil. Değil. Yani Kesinlikle değil. sizin örneğinizden yola çıkıyorum. Mesela WhatsApp grubu var. Nasıl yani? Mesela benim çocuğum kullanamam. Ben izin vermezdim. Benim 12 yaşında kızım, oğlum kullanamazdı yani. Ben Yani size şöyle kullanılıyor orada. söyleyeyim. Ben de 9 yaşında bir anne olarak, eğer anne baba boşanmışsa ve çocuğun gerçekten telefona ve iletişime ihtiyacı varsa o zaman diliminde kontrollü bir şekilde kullandırtıyorsunuz. Yani kontrollü şekilde de şu, Melisa Hanım, bilmiyorum ne kadar katılacaksınız ama geçen gün Melisa de aynı videoyu çekmiş. Yani biz annelerimizin hani evet günlük ortada olduğunda okumazdı ama hani şöyle bir, atıyorum, yanından bir sigara kokusuyla geçtiğimizde bir çantamıza baktığını biliriz. Hani bir şey merak ettiğini biliriz. Şimdi orada da hani çocuğun evet özelini böyle çarşaf çarşaf sürmek değil ama çocuğun telefonunu kontrol ederek, karıştırarak demiyorum, kontrol ederek kullandırtıyorsunuz. Çünkü hepsinin elinde var ve bu şekilde anlaşıyorlar ve örnek veriyorum, çocuk gitti babasında kalıyor 1 ay 2 ay. O zaman nasıl irtibata geçeceksiniz? Artık hani öyle bir medeniyet de olmadığına göre ayrılan eşlerdeki şimdiki zaten bence bütün sorun oradan başlıyor. Yani dikkat ettiyseniz bu çocuğun profiliyle ilgili mesela herkes şu soruyu soruyor birbirine. Dün yayından önce şöyle bir X hesabında baktım. İşte babanın ne kadar otoriter ve ne kadar çocuğu işte cinsel eğilimi farklı olduğunu iddia etseler de onu ne kadar eril yetiştirdiğine dair hep söyler. Çok özür dileyerek araya girebilir miyim? Bir şey. Hem çok sert hem de yani işte mesela empati dediniz ya, mesela babada bir empati sıkıntısı mevcut. Çünkü yani diyor ki oğlum ateş etmeyi arkadaşları işte merak ettiğini söyledi. Ben de oğlumu aldım, poligona götürdüm. Tamam, bravo, çok başarılı, fakat yani oğlan daha önce şikayet almış. Rehber öğretmen çağırmış. Oğlunuzun bir davranış bozukluğu var denmiş. Diyor ki odadan çıkmazdı. Ben gelince bilgisayarın şeyini kapatırdı. Bak daha ne olsun yani, hani bilgisayarın şeyini kapatırdı, konuşmazdı. Öğretmenleri şikayet eder. Sen bu oğlanı poligona mı götürüyorsun şimdi? Yani babada çok enteresan. Evet, orada şöyle bir şey yok mu sizce? Yani siz bunu mesela merak etmiyor musunuz? Bu çocuğun annesi nerede? Bu çocuğun annesinin ifadesi nerede? Öğretmen değil mi annesi? Evet.
Diyorlar. Bu çocuğun annesinin ifadesi nerede? Bu çocuğun annesi babası onu poligona götürürken neredeymiş? Ondan sonra vesaire. Şimdi bunların hepsine bakıldığında ne çıkıyor ortaya? Bu adam zaten tek başına evde at koşturan, anneyi hiçe sayan. Ondan sonra belli ki annenin de çocuğu üzerinde bir hükmü yok. Ya çocuk da nasıl, yani şimdi söylemek istemiyorum ama ya bu çocuktan o çocuk nasıl olmuş? Ya onu yani oraya geç canım, yani ben hiç o taraftan yani anladım neye baktın. Doğum günü pastasını gördüğümde de ben de Evet, aynı. yani bir sevgisizlik hakim çocukta aşırı. Yani şimdi bu çocuğun annesi nerede? Yani evin içerisinde Annenin yok ifadesi sayılan bir anne var demek ki. Değil mi Hı hı. Melisa Hanım? Siz daha iyi yorumlarsınız. Yani muhtemelen şöyle bir durum söz konusu. Aile içerisinde dediğiniz gibi ciddi bir iletişim eksikliği olduğunu düşünüyorum. Ya cinsel yönelimle alakalı birçok şey söylüyorlar ama ben ona da bir açıklık getireyim. 18 yaşının altındaki bir çocuk cinsel yönelimini seçemez. Yani bu yurt dışında çok böyle hani popüler olan bir şey ama Türkiye'de kusura bakmasınlar 18 yaşının altında öyle seçme gibi bir hakları yok yani. Bir akıl sağlığın otursun, bir dur, bir gelişme sürecini tamamla ondan sonra. Çünkü bunun örnekleri çok. Küçük yaşta ameliyat olup cinsiyet değiştirme ameliyatı olup da sonraki süreçte çok pişman olan çocuk var. Böyle bir şey yok. O yüzden 18 yaşının altında hani cinsel yönelimle alakalı bir tercih yapabilme durumları söz konusu olmamalı. Onu söyleyeyim ilk başta. Şimdi babasının muhtemelen çok eril hissettiği bir erkek, eril hissetmek istiyor. O şekilde bir erkek, belki işte bölgesiyle alakalı ki biliyorsunuz Doğu bölgemizdeki erkekler daha eril olmak adına bir şeyler yapıyorlar genelde. Şimdi çocuğunun da eğer daha böyle kız dişil hareketler yaptığını gördüyse o amaçla beraber silah neyi temsil ediyor bizim kültürümüzde? Erkekliği, erilliği, gücü, değil mi? Fallik sembol, sinemada da fallik sembol yani, evet, erkek cinsel organıyla sinemada mesela eşleştirilir. Hadi şimdi oradan gideyim ya. Evet, bir iktidar, bir erk göstergesi silah da. Şimdi ya rehberlik öğretmeninde sıkıntı var oğlumuzda diyen bir oğlanın eline silah verilir mi? Bunun mantığı nerede olabilir yani? Ya Pelin Hanımcığım, şu anda kabul ediyor mu veliler? Siz de biliyorsunuzdur. Mutlaka sizin de çevrenizde vardır. Var Herkesin okulda çocuğu ben. mükemmel. Herkesin çocuğu üstün zekalı. Evet. Ben bunu sürekli söylüyorum danışanlarıma, velilerine, ailelerine. Ya zeka testi normal çıkıyor, diyor ki benim çocuğumda bir anormallik var. Yüksek zekalı. Siz diyor yanlış yapmışsınızdır, yanlış yorumlamışsınızdır. Hayır, normal olması normal bir şey. Yani illa bir anormallik olmak zorunda değil. Herkesin kendi gelişim süreci. Yani sürekli benim çocuğum yapmaz diyenler, işte çocuğunu sürekli güzelleyenler, doğrusuyla yanlışıyla çocuğunuzu kabul edin ya. Lütfen doğrusuyla yanlışıyla kabul edin. Yani ben bunu hani ilk yayının başında da bunu söyledim. Herkes benim çocuğum asla yapmaz. Benimki üstün zekalı, muhteşem, şöyle böyle. Peki ama yani hani bunlar kim? O yüzden ben çocuğun hangi sinyalleri verirse, mesela bu vakadan gidelim. Bilgisayar, giriyorum odaya, çocuk bilgisayarı kapatıyor. Telefonu saklıyor. Konuşmuyor, bütün gün duvara okuyor falan. Ben ne zaman bir doktora gitsek acaba diyeyim, bir ebeveyn olarak. Diyeyim ben herhalde bir zahmet. Şimdi şöyle Türkiye'de herkesin gitmesi gerekiyor. Bence de. öyle ama işte yani ekonomik Yani. koşullar, zorluklar, biliyorsunuz insanlar ulaşımda biraz zorluklar yaşayabiliyorlar ama belediyeler bununla alakalı aslında birçok destek sağlıyor. Belki onları biraz kontrol etmek lazım. Bir de Türkiye'de bir algı var. Eğer bir psikoloğa, bir psikiyatra gidersek çocuğumuza deli damgası konulur. Ya hayır ya, çocuğunuzun ruhsal sağlığı için yapacağınız en büyük iyilik, gelişimi için en büyük iyilik. Lütfen sevgili veliler, aileler böyle düşünmeyin. Çocuğunuza verebileceğiniz en güzel armağan aslında onu bir ruh uzmanı, ruh sağlığı uzmanına götürmektir. Şimdi bu vakaya tekrardan dönersek biz nereden hani şiddet eğilimlerini alabiliriz? Evet. Arkadaşları ifadelerinde çok fazla şiddetle alakalı bir şey söylememişler, başkalarına karşı bir şiddet uygulamasıyla, ama kendine karşı bir şiddet, işte kendine kalem batırması vesaire gibi yorumlar duydum. Gerçek olduğunu, ne kadar gerçek olduğunu bilemiyorum ama böyle şeyler duydum. Şimdi onun dışında da şimdi şiddetle alakalı bir bize belki alarm vermedi ama şu var: sürekli bilgisayarla oynayan bir çocuk, sürekli odasında oturan, kapanan, asosyal bir çocuk. Yani bundan sağlıklı bir şey çıkabileceğini o aile nasıl düşünmüş olabilir? Ben bunu da anlamıyorum. Yani bir problem var, bunu saklayalım gibi bir yerden yaklaşıyorlar. Bunu aileler çok yapıyor. Yani Evet. bu çok olan bir şey değil mi Demet? Yani Doğru. fark edilmesin. Tabii canım. Mesela babasının pedagoğa götürdüğü çocuğu
boşanma aşamasında kadın mahkemeye şikayet ediyor. Benim çocuğum sorunlu gibi, bir de babası onu aldı pedagoga götürdü diyor. Ve bunu çok yüksek eğitimli insanlar yapıyor. Bunları eğitimsiz insanlar yapmıyor. Çünkü eğitimli insanın şöyle bir egosu var. Benim çocuğumda hiçbir sorun olmaz. Bana mesela işte bir linç edildiğim bir olayda hakaret ederken şey yazıyorlardı. Sen ancak oğlunu terapiye götür. Ben gurur duyuyorum götürmekten. Ya Allah aşkına kurban. Ya. Bak işte yani demin Melis Hanım dedi ya, buradan ebeveynlere sesleniyorum dedi, çocuğunuz dedi böyle bir terapi. Ben ebeveynleri kendisine söylüyorum. Yani çocuktan önce, esasında önce bir siz gidin. Bir Aynen bakın öyle. bakalım. Ben hepimizin gitmesi lazım ve dünyanın en sağlıklı şeyi bu. Ruhani olarak kendimizi nasıl kanımızı aldırıp check-up yaptırıyoruz. Ruhani sağlığımıza da sahip çıkmamız lazım canım. Bu dünyanın en saçma. Birbirine kullanılan silahlar. İşte muhtemelen bu çocuğun babası da çocuğu annesinin doğru eğitmediğini ve doğru yapmadığını düşünmüştür. Ondan sonra o yüzden kendisi ele almıştır. Kendisi ele almıştır, götürmüştür, poligonda ateş ettirmiştir. O poligona nasıl o yaşta çocuk alıyorlar? Yani herkesi de hocam, her şeyi de böyle aileden ondan bundan beklememek lazım. Yani biz bir toplum ve kamu düzeninin içerisinde yaşıyoruz. Bazı şeylerin kuralı kitabı olmalı yani. Nasıl çocuğa araba kullandıramıyorsak 18'in altında, silah da vermememiz lazım. Emniyetin poligonla 12 yaşında çocuğa bakalım bir silah attı amcalar görsün dersen böyle olur işte. Al, bütün Türkiye'deki amcalar gördü şimdi. Yani şimdi Yani ben belki o eğitimi almasa bu kadar çok kişi ölmeyecekti bu arada. Çocuk nişan olarak vurmuş yani. Ya çocuğun bu sabah biz yayına hazırlanırken şeyini dinledim, bir mektup böyle uzun uzun anlatıyor. Efendim ablası varmış. İşte ablamı uyutacağım artık yani. O gün bak erken kalkacağım okula. Ablamın uyumasını sağlayacağım. Çamaşır suyu almış yanına mesela, öyle yazıyor. Ne yapacaksa çamaşır suyunu düşünmek istemiyorum. Koridora gireceğim. Planlamış. Koridorda karşılaştığım öğretmenleri hedef alacağım falan. Yani ve bunu yazılı. Yani Çok yazmış bunu yapmadan ciddi önce. bir hazırlığı var yani, çok ciddi bir hazırlık ve günün sonunda bunu bu çocuk yaparken siz de o evdesiniz ya be, hani hiç mi belli etmiyor kendini? 5 tane silah, 7 tane şarjörle giriyor içeri. Ben videosunu da izledim, yani olacak iş değil. Bu göre göre. Aşırı hızlı bir şekilde, sanki anasını satayım İran Savaşı'nda gibi Evet. çat çut yani. Abi telaşlan, bir şey ol ya, bu ne soğukkanlılık. Bu çocuk bir kere gitmemiştir poligona, saçmalamayın. Ne bu kadar üstü zekalı mı bu, bir kere gidince vay hemen gidip sniper olsun o zaman. Yani gibi. Yani mümkün değil, bir kere poligona giderek olacak bir iş değil, onu da geçiyorum. Yani o nişan almalar belki birçok polisten daha iyi atış yaparak, yani direkt sen nasıl hedef alıyorsun kafayı ya? evet. Artık Bir tane öldürme amaçlı yapılan bir şey. Ve çok önemli bir trik var bence Melis Hanım. Buna herkesin çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum ve özellikle size bu soruyu sormak istiyorum. Arkadaşlar, çocuk kendini öldürmüyor günün sonunda. Çocuk devam edecekken etkisiz hale getiriliyor. evet, burada öyle Hala suçluluk duygusu veya o hayattan giden kahraman yani o. burada öyle bir durum var. Önemli bir şey bence. Önemli de o ne? Şeyi soracağım. Bu arada yorumlar da geliyor, görüyorum. Merhamet, empati ve hayvanlar meselesine gireceğim. Şu kavramı da sizden bir daha duyalım mı? Şimdi bu çocuğun, yani bu çocuğun vakasında onun WhatsApp fotoğrafı da öyle olduğu için soruyorum. Bu incel. Hani var ya, beni incelin. Ben inceller tarafından zamanında tehdit edildim. Bu CK31 var ya şu an, hani bugün konuşuluyor. Onlar benim anneme babama mesaj atmıştı. Bundan 2 sene önce falan, hayvanlarla ilgili yayın yaptığım zaman onun annem babamın telefonunu bulup tehdit etmişlerdi. Ben tanıyorum onları. Onlar kendilerine incel diyor. Şimdi incel nedir Melis Hanım? Bu incel, yani inceli bir tarif edebilir miyiz? Siz çok karşılaşıyorsunuzdur herhalde incel sayıyla. Nedir? Bizim çocuk incel mi değil mi? Nasıl anlayacağız? Ona da bir bakalım. Yani bunlar genelde yine empatiden yoksun olan çocuklar oluyor. Biz nasıl çocuğumuzun incel olup olmadığını anlayabiliriz noktasında. Evet. Çocuklar sürekli telefonda ve bilgisayarda mı? Ama sürekli. Yani bunlar o kadar çok internette vakit geçiriyorlar ki ve inanılmaz derecede internette aktifler. İnsanlara karşı nasıl davranıyorlar? Mesela anne babayla iletişimler nasıl? O noktada ayrım yapabileceğimiz süreçler olabilir. Anne babaya karşı saygılı mı, iyi mi? Çünkü incel çocuklarda çok anne babayla alakalı iletişim olmuyor ve dediğim gibi yani sağlıklı bir ortam, bir sınır olmuyor onların arasında. Bu çocuklar genelde kadınlara, çocuklara ve hayvanlara karşı sistematik olarak zorbalıklar yapıyorlar. Bunların sebepleri ne? İncellerin bunu yapma sebepleri ne? KJ incel nedir yazabilir miyiz? Öyle keselim videoyu. Dinliyorum.
Yani sebebi aslında şu. Bunlar ciddi anlamda bir kompleks içerisinde oluyorlar kadınlara karşı, Ha, işte hayvanlara karşı. Özellikle kadınlarda nasıl bir şey oluyor? Ergenlik döneminde ortaya çıkan bir şey bu incel durumları. İncel gruplarına üye olma durumları daha tamam. çok. Şöyle, eğer ki bir kızdan hoşlanıyorsunuz, kıza gidip söylüyorsunuz ama kız beğenmiyor, reddediyor. Bu sefer kıza karşı sistematik olarak bir nefret, bir zorbalık durumu söz konusu oluyor ve ona zarar verme isteği oluyor. Ben çok iyi erkeğim ama o zarar görmesi gereken bir varlık gibi bir yerden yaklaşıyorlar. Araya giriyorum. İncel kız olmuyor yani. Öyle mi? İncel erkek. Yani İncel incel erkek, kız yok. incel erkek. Ben incel kıza hiç rastlamadım. İncel erkek. Tamam. Aynen. İncel erkek. Onu da ayırt edelim. Bunlar Evet. beğenilmiyorlar. Herhalde kızlar bunu Beğenilmiyor. reddedince ne oluyor? Dediklerini hissediyorlar. Bir şekilde dışlanıyorlar. Dışlanan çocuklar ne yapıyor? Bir şekilde kompleks haline getiriyor bu durumları. Başa çıkamayan çocuklar artık ona sistematik olarak zarar vermeye başlıyor. Ama zarar verebilme noktasında yine kritik bir nokta var. Empati yapamayan çocuklar bunlar. Yine empati yapamayan çocuklar. Eğer empati yapabilseler zaten karşısındaki kişinin ne hissedeceğini bilip, üzülüp, pişman olup bunu yapmazlar. Empatisi olmayan çocuklardır ve karşıdaki kişiye zarar verip pişman olmayan çocuklardır. Buradan bu ayrımı yapabiliriz ve bu gruplar gerçekten şu anda Türkiye'de de aşırı derecede yaygın ve dediğim gibi sosyal medyada, internette o kadar aktifler ki, o kadar iyiler ki bir de gerçekten her şeye hakimler. Valla Yani kötülük zaten çok hızlı ve çok iyi büyüyor yani. Ben Maalesef. anlamıyorum. İyilik hareketi bu kadar hızlı büyümüyor. Ben mesela görüyorum. yok Yani çok iyi. atıyorum hiç başına bir şey gelmemiş bir hayvanı paylaşıyor mesela Pelin. Hı hı. Kimse bir şey ilgilenmiyor ama başına kötü bir şey gelmiş şey paylaşınca bir anda o kötü şey ama işte bizim çocuklarımıza da köpekler saldırdı da bilmem ne de yani Seviyorum. O şiddet pornosunu da seviyoruz. Öyle bu tip duyguları böyle çok dürtükleyen ve bir anda parmak basan şeylere tepki veriyoruz toplum olarak ama şuna dönmüşüz bak. Bizim zamanımızda da reddedilen oğlanlar vardı. Mesela ben hayatım boyunca bütün öğrenim hayatımı yani lise, üniversite 100 kilo üstü geçirdim. Hiçbir adam olan bana bakmadı. Bütün gün günlüğüme platonik aşık oldum. Adamlara yazıyordum. Hiç kimsenin de bir yerine bir şey yapmaya niyetim olmadı. Günün sonunda biz de inceldik. Ama böyle şeyler yapmıyorduk. Burada arada çok ciddi bir fark var. Yani şiddete dönüyor. Bütün ya günlüğümüze yazıyorduk ya ağlayarak kimsenin bir yerine bir şey yaptığımız yoktu. Bu ara nasıl buna dönüştü bu? hayatım sen çünkü Yani. senin annen eve geldiğinde demiyordu seni kimse beğenmiyor diye git kalk git adamın işte ne bileyim eline bir batır yok git işte telefonda al kır demiyordu. Ama şu anda öyle değil. Benim çocuğuma sen nasıl hayır dersin? O benim çocuğum. Yani mesela dün mesela bu konu yani bence bu konudan başlıyor zaten. Yani dün kahvaltı yapıyoruz. Ondan sonra yanımızda oğlumuz da yok. Ondan sonra bir tane kadın çocuğunu böyle artık çocukları yürüteç değil de böyle askı gibi bir şey takıyorlarmış. Çocuklar öyle yürüyormuş. Evet. Onu böyle yanında hiç çocuk olmayan ve çocuk da çok fazla böyle getirilmeyen bir pazar kahvaltısı yapılan bir yerde. Mesela oralarda böyle burnumuzun dibinde mesela gezdirerek ağlayarak gezdiriyor mesela. Kardeşim senin çocuğun ağlıyorsa onu susturmakla mükellefsin. Ama o çocuk ona dediler ki yeni gelişimde ağlayabilirsin. Ona dediler ki istediğin kadar vurup dağıtabilirsin. Vurmayı öğreniyor. Bilmem ne motor becerisini öğreniyor. Böyle bir şey yok ya. Benim annem derdi ki bana etrafta ağlayamazsın kardeşim git dışarıda dur derdi. Beni alır götürürdü. Ben çocuk büyüttüm bundan 8 sene önce. Kimsenin de yanının burnunun dibine götürüp ağlatmadım yani. Yani Ağlamıyor ve benim yüzüme bakıyor böyle. En son dedim ki kolaylıklar diliyorum dedim. Ya kolaylıklar diliyorum yerine şey bekledi benden. Ay ne kadar tatlı çocuk falan bekledi. Kolaylıklar diliyorum ve benim o bet suratımda kolaylıklar diliyorum deyince gitti. ya çok şu mu bu? Melisa'nın yani bizim yani şimdi bu gentle parenting denen bir şey var ya yani bu çocuk bizim ağzımızın içine çıksın, kafamızı çıksın. Biz ama böyle her şeyi öğreniyor. Vurmayı öğreniyor, tükürmeyi öğreniyor. Efendim birey Aynen. olmayı öğreniyor falan. Biz de böyle bu mudur? Yani bu gentle parenting tam olarak bizim zamanımızda yok. Ben gayet büyüklerime karşı hayırdır yani böyle bir şey yapamazdık biz. Nasıl ayarlayacaklar? Yani gentle parenting ile kafamıza çıkarma arasındaki ayarı nasıl tutturacağız acaba?
Yani bence şöyle, gentle parenting dediğimiz şey çocuğun bir birey olarak da ev içerisinde, işte dışarıda görülmesi. Tamam, biz de birey olarak görüyoruz. Biz de birey olarak sayıldık ama şimdi saygı çerçevesi diye de bir şey var. Bir yere gittiğimiz zaman çocuklar ne yapardı önceden, ya da işte sizin çocuklarınız ya da çevrenizdeki insanlar, düşünelim. İşte eğer yanımızda insanlar varsa rahatsız etmemek için bir sorunu, bir şey varsa evde hallederdi. Ağlamazdı, bağırmazdı. Ama şimdi ağlıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar, işte vuruyorlar, vurmayı öğrenmişler bu ara. Bu şekilde davranışlarda bulunma gereksiniminde oluyorlar. Ya da işte şey gibi bir şey. Annem babam zaten benim istediğim her şeyi yapmak zorunda. Onlar benim kulum köpeğim gibi bakıyor çocuklardan. Bu var. Maalesef. Ay bu çok fazla var ya. Ben gerçekten buna yani inanılmaz var. Yani ses Ama tonu ayarlama yok. Aileler yapıyor. Şimdi siz tanıyorsunuz annemi, diş hekimi. Geçenlerde bir tane çocuk geliyor babasıyla beraber, dişini yaptıracak. Ya 6 yaşındaki çocuk dişini yaptıracak. Diş çekilecek, bir şey yok. Yapılacak değil mi? Orada adam diyor ki o bir birey, o eğer isterse tercih edebilir. İşte kızım ister misin şu anda? Burası pis kokuyor. Şu an tercih etmeyeceğim. Bir saat sonra belki fikrim değişebilir. Şimdi 6 yaşındaki bir çocuk, yani bu nasıl bir laf? Şimdi bu tatlı geliyor bazılarına ama kusura bakmayın, yani bu işte o bir birey, o bir tek başına bir kişi. O kendi kararını kendi verebilir. 6 yaşındaki çocuk, kusura bakmayın, kendi kararını kendi veremez. Kızım yaptırman gerekiyor. Yaptırman gerekiyor. Zorundasın. İstemiyor musun? Tamam, bir daha o zaman buraya gelmeyiz. Hani bu şekilde kesilir. Var. Hani şey gibi, bir saat sonra tekrardan belki kararımı değiştirebilirim. Bu çok şımarıkça. Bunu çok yapıyor çocuklar. Ve ailede tamam kızım sen ne istersen o gibi bir yerde. Sonra ben 18 yaşından sonra o kızın bir takım yaşayacağı zorlukları yani şimdi aman kızım aman prensesin, bu evin prensesi, görecek prenses evden mezun olunca. Hayat öyle bir şey değil. Bir de şu örnekte mesela ben şunu anlamıyorum, yani bende mi bir sıkıntı, yani burası kötü kokuyor'yu söyleyemez mesela. Yani benim aldığım terbiyede orası kötü kokuyor biliyorsa anneme belki fısı fısı, belki bir ihtimal, hani birinin yanında böyle bir şey söyle, şişmansın, kokuyorsun, burası bilmem ne falan. Her şey her yerde söylenmez evladım. Mesela sanıyorum ilk 3 kuraldan biri, herkese her şey her şekilde söylenmez. Yani o da empatiyle alakalı bir şey. İşte hep o noktaya geliyoruz. Şimdi biz çevremizdeki insanlara zarar vermemek, insanları üzmemek, kırmamak için çabalıyoruz. Evet. Çocuklarımıza da hep biz bunu aşılıyoruz. Şimdi bir insanın eğer ki bir kötü durumu varsa bile bile suratına söylenmez yani böyle bir şey. Bir çocuk bunu söyleyip de ailesi de aferin sana, sen işte artık bir bireysin, ne kadar güzel söylüyorsun diyorsa bu noktada dediğiniz gibi ileride çok ciddi sıkıntılar yaşanma ihtimali artıyor. Çünkü narsist bir birey yetiştirme adına siz en büyük adımları atmış oluyorsunuz ya. Evet. Olmaz. Tek başımıza yaşamıyoruz ki. O aileden çıktıktan sonra çocuk nasıl bir hayat geçirecek? Çevresindeki arkadaşları da tamam prenses, işte Ayşe, Fatma, her neyse, sen ne istiyorsan o olsun. Tamam, kokuyor muyuz? Tamam, hemen istediğim parfüm sıkalım. Böyle olmayacak. Kim bilir neler söyleyecekler. Yani sıkıntılar oluşacak yani. O yüzden yetiştirme noktasında aileler lütfen çocuk ailenin de büyük olduğunu bile bile davransınlar. Yani biz gerçekten onların kulu köpeği olursak zaten bitmiş yani. O zaman aile yapısı hiçbir şey kalmaz ileriki süreçte. Yani üzülecek çocuklar ama öyle. Yok, üzülmeyecek anneler bizi, yani yanan biz olduk bu hikayede, her zaman olduğu gibi. Macarca çeviri rica eden biri var yayında. Tabii ki, buyurun, ben Macarca da olur, çok tatlı. Dur ben hemen simultane yapayım. Şöyle bir şey de merak ediyorum ya. Yani bu arada ne olur araya gir. Aramızda bir anne var, sessiz ve sakin duruyor. Ya arkadaşlar, ben bunu aileler cezalandırılsın diye paylaştım. Bana kaç kişi ne alakası var? Senin de çocuğun var. Büyük konuşma falan, böyle saçma sapan şeyler yazdılar. Ben artık laf yetiştiremiyorum. Ben artık bıraktım ya. Kendi kendime konuşuyorum. Sonra telefonu böyle bir yere koyup bırakıyorum. Çünkü yani kendi close circle'ımda da çok korkunç şeyler yaşadığım için artık yani insanların yani ben Türkiye'de çocukların tamamen adama karşı bir silah olarak kullanıldığı, mutsuz evliliklerde evliliğimizi çocuk için yürütüyoruz adı altında berbat karakterler yetiştirildiğini, ondan sonra ve kesinlikle benim çocuğum her şeyi yapabilir, her şeyi
şeklinde bir yönetim olduğunu düşünüyorum. Bunu da her yerde söylüyorum. Sonra da beni diğer anneler linçliyor. Bir de bana gelip beni korkutuyorlar. Büyük konuşma diye. Ya büyük konuşma ne demek ya? Yani sen poligona götürmezsen çocuk nişan olamaz yani. Bu 2x2 gibi bir şey. Ya bunun Yani nesini yapacağım ben? biraz Çok hayır demeyi öğrenirsiniz. Baş tacısınız. Hani biraz hayır demeyi öğrenirseniz çocuklar hani hayırı duyarak büyürse belki bir takım sınırları falan da olur. Peki şunu soracağım. Yani mesela bugün bir anne diyelim izledi. Dedik ya benim çocukta da bir gariplik var. Bak evden odadan çıkmıyor. Efendim bilgisayarla şey yapıyor. Bir şu 3 kadını dinledim. Bir bakayım. Yani inceden bir sinyal alan bir anne olduğunu hayal edelim. Ne yapsın hemen? Yani bunun neresinde nasıl müdahale etmek lazım? Korkutmamak da lazım çünkü muhtemelen çocuğu. Tabii tabii. Ya bir de şimdi muhtemelen o yaş grubu daha çok ergenlik yaş grubu olacak. Ergenlik yaş grubundaki çocukların beyni zaten hastalıklı gibi bir MR görüntüsü içerisinde. Her söylediğinizi farklı yanlış algılayacaklar. O yüzden eğer böyle bir sinyal alan bir anne varsa en yakın uzmanla, kendine en yakın hissettiği uzmana bir mesaj atsın, bir görüşsün. Çocuğuna karşı durumlarını anlatsın. Nasıl bir artık süreç içerisindeyse. Uzmanın yanına götürmesinin uygun olduğunu düşünüyorum ben. Bir klinik psikologla veya bir çocuk psikiyatrıyla, çocuk ergen psikiyatrıyla çalışılmasının bu noktada çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Eğer çocuk gitmek istemezse ne yapmalı? Yani açıkçası hani çok zorlamayın gibi bir noktadan yaklaşıyorlar bizim meslek grubunda ama maalesef böyle eğer sinyaller varsa bir asosyal izlenim, bir telefon veya bilgisayar bağımlılığı gibi bir şey söz konusuysa daha onu ikna edici şeyler, işte kandırıcı şeylerle, işte istediğin alışveriş merkezine gideriz gibi bir yerden yaklaşarak aslında bir ödül sistemiyle götürürlerse zaten terapiye başladığı anda orada terapist süreci kucaklayacak. O yüzden kolay bir süreç olur. Sadece götürme aşamasında bazen ergen çocuklarımızda sıkıntılar çıkabiliyor. O yüzden onları böyle karşılarına alsınlar, ciddi bir şekilde konuşsunlar. Bak böyle bir süreç olacak. Çok da güzel, keyifli geçecek. Artık ergenlik döneminde bazen oyun terapilerine devam edebiliyoruz çocuklarla, erkeklerle veya kızlarla fark etmez. O süreç olabilir, onlarla etkilenebilirler, oyun terapilerini seviyorlar veya psikodrama adı altında da götürebilirler. Psikodramada da biz dramatik konuları işleyerek bir terapi sürecinden geçiriyoruz çocukları. Anneler hakimdir. Aile dizimini falan herkes çok takip ettiği için şimdi psikodrama deyince anneler uyandı mesela. Hop Instagram'da kaydırıp ben bu lafı bir yerden hatırlıyorum. Oradan belki çıkarırsınız hanımlar. Bunu yapsınlar. Evet, psikodrama da çok keyifli oluyor. İşte götürürken bazen süreçte sıkıntılar yaşayabilirler. Ama o sıkıntıları diyorum ya bir tık daha böyle ödül sistemiyle götürürlerse dediğim gibi terapist kesinlikle o süreci kucaklar ve sonrasında sıkıntı çıkacağını düşünüyorum. Soracağım. Şimdi anne baba ayrı olduğu zaman WhatsApp kullanımını Demet söyledi. Anladım onu. Anlayabiliyorum çok kesinlikle ama onun dışında mesela şu noktada şeyi de duyuyorum. Alırım elinden telefonu. Ver o tableti bana. Yani ama bu noktaya kadar tableti vermişsin. Şimdi geri al. Nasıl geri? Hani bu doğru mu? Ver tableti geri al. Hani her şey çözüldü. Tableti aldım rahata erdik. Öyle bir şey var mı? Ya keşke olsa da olmuyor. İşte verilen hakkı geri alamazsınız. Birincisi bu. Mümkün değil. Çıldırır, delirir yani. Asla kabul etmez çocuk bunu. Hiçbir çocuk kabul etmez. O yüzden en başta aslında sınırları belirleyerek çocuklara tablet veya ekran kullanımını başlatmalıyız. Her zaman şunu söylüyorum ben. Çocuklarımıza verebildiğimiz kadar sevgimizi verelim. Ondan sonra biz bu ekrandır, tablettir veririz sonraki süreçte. Çünkü onların gelişim süreçlerinde gerçekten çok etkileyen bir durum var orada. Eğer tableti erken yaşta verirseniz çocuğun konuşması maalesef yavaşlıyor. Yeni kelimeler öğrenmesi bile evet hani sanki öğreniyormuş gibi oluyor orada ama orada hiçbir şey öğrenmiyor. Hayır. İnsanla beraber bir şeyler öğrenir. Görüntülü konuşmuyorsa orada biriyle eğer bir sohbet etmiyorsa ne öğrenecek oradan? Ya keşke şu anda da öyle bir ortam olsa da çocuklar dışarı çıksalar, arkadaşlarıyla parkta oynayabilseler. Ama biliyorsunuz hani İstanbul veya başka illerde artık hani dışarıya çıkıp da oynayabilmek de pek mümkün değil. O yüzden hani eksikler istemez veriliyor da. Her şeyi online yapıyorlar. Bakın Ece Hanım var. Demet senin sıkı takipçin demin yazmıştı. Evet. Fonksuz bir telefonu varmış çocuğunun. Benim etrafımda da bu var. Sadece iletişim amaçlı. Tabii ki çok doğru. Hani tableti yok. Nereye kadar erteleyebilirsem tabii diğer arkadaşlarım da gördüğü için hani siz vermiyorsunuz da bir başka veli veriyor oluyor. Zaten benim gözlemlediğim şöyle siz böyle
elinizden geldiğince imtina ediyorsunuz. Sonra o sınıfta başka bir çocuğun annesi hiçbir şeye dikkat etmediği için sizin bir çuval, yani o böyle her şey yok oluveriyor. Boşu boşuna uğraşıyor. Aynen öyle oluyor. Aynen öyle oluyor. O yüzden aslında çocuk her şeyi çocuktan öğreniyor. Tabii ki kötü şeyler de öğreniyor bu arada. Kendinden yaşça büyük çocuklar alıyor onu, aslında daha hiçbir cinsellik eğitimiyle ilgili hiçbir şey almamışken onları anlatıyor falan. Öyle şeylerde birincisi çocuğu size her şeyi anlatmasını sağlarsanız o geliyor size anlatıyor ve siz o kişiyle arasına sınır koyuyorsunuz. Oynamaması gerektiğini söylüyorsunuz. Yeri geliyor oynadın ve zarar gördüysen kendini savun diye öğretiyorsunuz. Ama bunların hepsinin başı ne? İletişim. Şimdi anne o sırada çocuğu söylediğini duymayıp babaya, ona buna, kayınvalidesine, şuna bilmem neye laf yetiştiriyorsa, yani ben zaten size söylüyorum, yani 2 sabah Müge Anlı, 2 öğleden sonra Esra Erol izleyin. Sosyal hizmetlerin buradan çıkıp Anadolu'ya doğru böyle çocuk toplaması lazım. Sanıyorum bu arada bugün biraz sonra, sizden sonra, onu spoiler gibi vereyim. Rabia Naz'ın babasıyla görüşeceğim. Bir bölüm çekeceğiz. Sanırım gündüz kuşakları ile ilgili çok hayırlı, önümüzdeki televizyon döneminde çok hayırlı haberlerimiz yok gibi gözüküyor gündüz kuşakları ile ilgili. Bu söylediğin kuşak biraz sıkıntıda artık. Çünkü evet, yani o kadar normalleştirilen bir şeyler izledik ki orada, o da ister istemez anne zaten onu izlerken burada tablet mi var, telefon mu var, bakmıyor. Peki şeyi de soracağım, yani bu işin öğretmen tarafına da biraz bakalım. Yani öğretmenler bu konuda diyorlar ki bu son yaşanan olaylarda mesela bizim can güvenliğimiz yok, oyumuz yok, buyumuz yok. Fakat kızacaklar ama şunu da söyleyeceğim. Ben bazı öğretmenlerin de artık gerçekten bizim zamanımızdaki öğretmenler gibi davranmadığı kanaatindeyim. Hayatım davranamaz. Neden? Davranamaz. Öğretmenlere neler yapıyorlar biliyor musun? Ne yapıyorlar? Aklın şaşar yani. Ya ben şöyle bir şey yaşadım bir veli toplantısı. Bunu ben yaşadım. Ve veli toplantısına gittik. Çocuklar 1. sınıfta okul yemekhanesinde yemek yiyor. Öğretmen anlatıyor işte. Diyor ki bir tane çocuk var. Diyor ki ya, onun birazcık şiddete eğilimi var. Ondan sonra çünkü diyor işte yani hani arkadaşına kalem atıyor, bilmem ne atıyor. Ondan sonra birazcık hani sizinle ayrı görüşmek istiyorum falan diyor. Ondan sonra yani duyuyorum, birebir de söylüyor. Sonra hep beraber oturuyoruz, veli toplantısı yapıyoruz. Aynı kişi, bak şiddete eğilimli olduğunu söylediği ve sizinle özel görüşmek istiyorum dediği veli toplantıda şunu soruyor. Hocam, çocuklara yemekhanede çorba sürahiyle masaya mı gidiyor? Yoksa tabildota koyuyorlar ve masaya bırakıyorlar ve çocuklar sınıftan mı iniyorlar? Yoksa çocuklar yürüyerek gidiyor ve çorbayı orada aşçı mı döküyor? Yemin ederim anlamadım. Dedim ki herhalde şeyi sormaya çalışıyor. Sıcak bir şey taşıyorlar mı, taşımıyorlar mı? Mesela hani bizim çocuk biraz şiddete meyilli, arkadaşının kafasına aşağı çorba dökmesin diye mi soruyor mesela? Hani öyle bir şey mi? Hepimiz öyle düşündük. Neyi soruyormuş biliyor musunuz? Kaç derece sıcaklıkta çocuk çorba içiyor? Ya gerçekten çok ilginç ya. Ya bu kadar soğuk mu içiyor? Üzerine sürahiyi saat kaçta bırakıyor? Ya mesela şimdi buna ne diyeceksin? Buna öğretmen ne desin? Mesela öğretmen şöyle bir şey dese tabii ki hani bilemiyorum, hani işte hanımefendi ya da beyefendi, şimdi çorbanın derecesi sizin için tabii ki ekstra önemli olur. Çünkü sizin çocuğunuzun böyle bir eğilim var. Yarın öbür gün başka çocuğun kafasına aşağı dökmesin gibi, mesela bir daha söylerse acaba anlar mı diye düşünüyorum. Hani. Yani ben şimdi ben tabii daha o zamanlar kaç yaşındayım? Daha yani işte bundan 5 sene önce daha gencim. Tek başımayım. İlk defa boşanmış bir anneyim. İlk defa veli toplantısına böyle şokla baktım yani. Ve dedim ki kadına, siz tam olarak neyi merak ettiniz? Ne dedi? Bunu dedi. Dedim ki neyi merak ettiniz tam olarak? Ondan sonra ben dedi hangi sıcaklıkta çorba içtiğini merak ediyorum dedi. Ben dedi yani dedi onun dedi yanına dedi çıkınıyla dedi koy. Kardeşim senin çocuğunun bir başka çocuğa kalem attığını anlattı o 5 dakika önce özel olarak. Ve ben buna gayri ihtiyari kulak misafiri oldum. Bu arada kulak misafiri olmama hiçbir şey demiyorum Melisa Hanım. Ben bazı şeyleri bilerek kulak misafiri oluyorum. Çünkü ben de yani kontrol etmen lazım çünkü onu. Tabii ki. Ve nitekim ne oldu biliyor musunuz? Çocuğun gözünün şu çeperine böyle bilyemsi bir şeyler fırlattı o çocuk ve uzaklaştırıldı okuldan. Yani ve en son ne hissettim biliyor musunuz? Arayıp diyecektim. Çok güzel sıcacık çorbalar içsin evinde. Anladın mı? Yani
bununla baş edilemez. Ya ama fark ettiniz mi? Yani içtiği çorbanın derecesini kadar önemseyen bir insan gerçekten hiçbir işi gücü yoktur muhtemelen. Ya işi Sadece gücü yok da Melisa'nın çorbanın derecesini önemsiyor da çocuğun başkasının çocuğunun gözüne oyup oymayacağını niye önemsemiyor Ama yani? nasıl, Dereceye diyorum ya, bunlar nasıl bir noktadalar biliyor musunuz? Asıl klinik vaka böyle insanlar. Gerçekten böyle insanlar. Yani siz ilk başta bir çocuğunuzun kendi gelişimine bir bakın. İlla her şey mükemmel. O çocuk mükemmel değil ya. Ya hiçbir çocuk mükemmel değildir. kimse Tabii ki mükemmel. herkesin yavrusu kendisine çok iyi görünür. Tabii ki öyledir. Ama hiçbir çocuk mükemmel değildir. Eğer ki bir sıkıntısı varsa o sizin sorumluluğunuzda olan bir şeydir. O çocuğun davranışlarından siz sorumlusunuz. Siz kontrol edeceksiniz. Eğer şiddet uyguluyorsa onun yaptığı şiddet sizin yüzünüzdendir. Siz onu öğretmemişsinizdir. Yani sokakta yürürken öyle kedinin kuyruğunu çekince falan çocuğa bir durdu. Bugün sabah gördüm markette bir tane çocuk bir kediye böyle market arabasını atıyor. Ondan sonra market çalışanı da çocuğu uyarıyor. Anne de tabii ki market çalışanının üstüne geliyor falan. Hayvanların orasını burasını çekiştiren çocuklarınızı ben tek tek denk geldiğinde sizi de eğitiyorum, çocuklarınızı da eğitiyorum. Yaptırmayın. Bugün hayvana yapan yarın kendi... Ya evet ama Pelin'cim senin anlamadığın şey ne biliyor musun? Hayvana zaten kendisi öyle davranıyor. Evet. Evet. Bak yani anlatamadığım şey, şimdi ben şöyle büyütmek zorunda kalıyorum çocuğu. Emir'cim eğer işte bilmem kim kafasına orada kalem atıyorsa yavrum hemen çık kaç oradan. Ben artık başka çocuğun Emir'e zarar vermemesini beklemiyorum. Ben o çocukları düzeltemem. Ben Emir'i kaçırabilirim sadece. Evet. Yok, çok doğru söylüyorsunuz. Yoksa işte sana yapılan şey yanlış, git onu uyar dediğiniz noktada tekrardan zarar görebilme ihtimali var. O yüzden hakkında savunmasın gibi bir noktaya geldik ya. Evet. Diyorum. Kadın orada bilmem kime kalem atmasıyla ilgilenmeyip çünkü kendini öyle iyi hissediyor Pelin. O yani bir kadın olarak var olmamış, bir eş olarak var olmamış, hayatta bir çalışan kadın olarak var olmamış. Bizim hatamız o. Biz zannediyoruz ki herkes günaydın, bizim özgüvenimizle uyanıyor hayata. Bak pazartesi sabahı hepimiz makyajımızı, saçımızı, başımızı yapmışız. Burada oturuyoruz. İnsanlar böyle değil. İnsanlar belki pazar günü şiddet gördü, kavga etti. Ondan sonra istemeye beraber oldu. Yani biz böyle bir toplumda yaşıyoruz. Biz toplumu yanlış okuyoruz ki bu olaylara şaşırıyoruz. Sosyolojik bir gerçek aslında dediğiniz gibi bu. Ama o anlattığınız vaka gerçekten çok ilginç bir vaka. Klinik bir vaka o kadın, kesinlikle onu söyleyeyim. Muhtemelen ama kadın kendi hayatında var olamayan bir kadın. Bazı kadınlarda da o vardır. Anneliğe sarılırlar. Hayatlarında başka bir şeye... Onlar kutsal. O böyle vahiy gibi yani karaktere oyunlarda upgrade oluyor. Onlar mesela biz fani kullar başka bir tarafta duruyoruz. Onlar başka böyle altın yoldan yürüyorlar. Her hakka sahipler, rica ediyorum. Şehzade falan gibi bir noktadan yaklaşıyorlar. Ya tabii ki çocuğunuzu sevin de yani çocuğunuzun içeceği çorbanın, kusura bakmayın da yani santigrat derecesi de pek sizi ilgilendirmesin ya. Bu bambaşka bir şey. Bu obsesiflik muhtemelen kişilik bozukluğuna kadar yolu var. Günün sonunda ne oldu biliyor musunuz? O kadın 3. çocuğuna hamile kaldı. Benim tek çocuğum var. Böyle oluyor işte. O varoluşunu öyle devam ettiriyor ve onlar çoğunluk. Yani kadının büyüttüğü çocuktan ne beklersiniz? Çok üzgünüm ama böyle bir şey söz konusu. Yani çocuk çevresinden bir şeyler öğrenir. Çocuklarınızı sevin, çocuklarınızla konuşun diyebileceğim gerçekten. Hani yani böyle hani doğurmadan bunu ya bir çocuk, ben geçenlerde mesela yeğenim bana çok hoşuma gitti. O gün beraber değildik. Ben evdeydim. Onlar dışarıda. Bana dedi ki gelip bak duruyorum. Günün nasıl geçti dedi. Böyle durdum, dedim ki Allah'ıma şükürler olsun. Yani çok basit, mesela hiç tableti hiçbir şey elleme, yanıma oturdu. Pelin teyze günün nasıl geçti dedi. Ah dedim, yani esasında mesela bana da babam hiçbir zaman sormadı. Esasında bir çocuğa sanıyorum eve geldiği zaman günün nasıl geçti, bugün neler oldu diye böyle kısa bir sohbet bile birçok şeyi toparlayacak. Yani soru sormak, duygusunu anlatmak. Ya en azından okuldan eve geldikten sonra işte günün nasıl geçti, bugün neler yaptın, hangi arkadaşlarınla oyunlar oynadın, yaş grubuna göre işte üniversiteye hazırlanan çocuğa başka bir şey sorarsınız da okulun nasıl geçti, işte bugün farklı bir olay oldu mu? Çocuklar genelde şöyle cevaplar veriyorlar. Ya anne işte tamam dün anlattım ya, aynı şeyler oldu ya, sorma. Siz lütfen devam edin sormaya, muhabbet kuşu gibi aynı şeyleri tekrarlayın. Ya o çocuk bir şekilde eğer kötü bir şey yaşıyorsa
bir gün anlatmaz, 2 gün anlatmaz, 10. gün anlatır bir şekilde. Siz ama sormaya lütfen devam edin. Çocuğun ne dediğini umursamayın. O çocuklar çok mantıklı bir şekilde cevaplar vermiyorlar. Bazen de annelerden duyuyorum. İşte ben ona o kadar iyi davranıyorum. O kadar işte el üstünde tutuyorum. Ama bana diyor ki anne seninle konuşmak istemiyorum. Çok konuşuyorsun. Desin. Desin Değil. o sizin çocuğunuz. Desin. Siz yine sormaya devam edin. Ama saygısızlık noktasında o gerçekten çok önemli bir şey. O saygıyı kaçırdıktan sonra sizi anne olarak saymaz. O işte bahsettiğimiz kul köpek olma durumuna doğru gitme söz konusu olabilir. Anne anneliğini bilsin, çocuk da çocukluğunu bilsin. Hani eskiden korkuturlardı ya babana söylerim diye. Aynen Evet. o noktada kalmak çok daha gerçekten mantıklıymış. Ben onu Ama ben anlıyorum. yani çok özür dilerim, şimdiki babaların hani görüyorum babalarda da mesela hani ben ya şimdiki babaların pek bir farkı yok yani genelde ben dün işte bir markette yaşadım hani kapanışa doğru bunu da söyleyeyim markette sırada bekliyoruz bir çocukla bir babası baba çok boş market şöyle bir ses yankılanıyor alacaksın onu bana ama öyle bir bağırıyor ki boş markette alacaksın diyor ki baba evladım borcumuz var borcumuzu ödemeye geldik alamam param yok. Adam bunu yaklaşık 30 kez falan söyledi 10 dakika içinde. Çocuk ısrarlı bir şekilde alacaksın deyip aldığı şeyi atmaya başladı. Yere atıyor, yani kasiyerin kafasına atıyor, adamın kafasına atıyor ve böyle kaldım. Hani lan yani bir şey söyleyebilecek pozisyon dedim. Adamla göz göze geldik. Adamın elinde beslenme bilmem ne. Dedik ya ben param yok hanımefendi. Ben hani dedim ki Pelin sus hiç konuşma. Sonra çocuk o istediği şeker çikolatayı alıp marketten kaçtı. Çıktı. Kasiyere sadece dedim ki sakın dedim bunu vermeyeceksin bu çocuğa hani bunu almayacaksın. Adamcağız çocuğa diyor ki içeriden evladım gel. 15 dakika uğraştık ya. Günün sonunda da oradan yoldan geçen bir kadın hayrına o çikolatayı o çocuğa satın aldı ve biz marketten çıkabildik. Kimse çocuğa ne yapıyorsun buraya gel falan demedi. O çocuk o istediğini aldı günün sonunda bak. Bütün Ama zaten bütün çocuklar öyle. böyle bir Bütün şey olamaz. çocuklar öyle. Yani istemediğini vermek kötü ve gaddar annelik. Anladın mı? Ya bir şeye sınır koymak kötü ve gaddar annelik ya da elinden almak kötü ve gaddar annelik ya da çocuklara işte şey yapıyorsun ne denir ona bakıcı tutuyorsun. Bakıcıya bakıcı döven çocuk var ya. Bakıcısını, ona bakan ablasını ki biz yani bakıcı şu anda konuştuğumuz için söylüyorum. Evin içerisinde bu senin bakıcın demiyoruz ya. Ablan diyoruz. Döven çocuk var. Peki mesela bakıcısını döven çocuğun mesela ailesi ne diyor? Ne diyor biliyor musun? Hayatım ama ben ona söyledim. Böyle terslenirse öyle olur falan. Böyle bu. Bu böyle. Tebrikler gerçekten. Hiç normal değil davranışlar. Ama işte Aynen öyle. aileler de aileliğini bilecek yani. Bağırmak Evet. gerekiyorsa bağırılacak. Kusura bakmasın Peki çocuklarda. kapatmadan şunu da soracağım. Şöyle bir öneri yani hani anne babalar şimdi mesela Sayın Akın Gürlek şöyle bir şey söyledi. Herkes böyle bir bunu konuşuyor ya işte suç işleyen çocukların anne babası da cezalandırılacak gibi bir şey söyledi. Şimdi herkes ayağa kalkmış vaziyette. Kimisi diyor ki ne alakası var? Kimisi diyor ki ah çok iyi. Şunu soracağım. Anne babaların mesela böyle bir hani ne bileyim bir eğitime mi tutulması gerekir mi ya da bir işte bir şey yani onlara esasında bunun anlatılması lazım. Bunların bu annelere babalara böyle ders olarak verilmesi lazım değil mi? Bu Aynen öyle. Ben kesinlikle bu arada size katılıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Mesela rehberlik servislerinde özellikle çocuklarla zaten böyle problemli çocuklarla ilginin aileleri çağırıyorlar yanlarına evet. rehber. Ama aileler gelmek istemiyor. Diyorlar ki çocuğumuzda bir sıkıntı yok. Öğretmen çocuğumuza taktı. O yüzden böyle davranıyor. Eğer ki rehber öğretmenimiz ya da sınıf öğretmenimiz bir problem var diyorsa lütfen bunu hafife almayın. O eğitimcilerin dedikleri şeyler o kadar önemli ki. Tek tek ilgilenemiyorlar. Onları da anlıyoruz. Ama ne olursa olsun onlar eğer bir sorun var diyorsa onların dediklerine karşı zıt çıkmak için illa öyle bir şey yok demeyin. Bir uzmanla görüşün ne olacak? Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Böyle kapatalım. Yani şöyle diyeceğim işte bu en son Kahramanmaraş'ta yaşadığımız olayda rehber öğretmen uyarmış. Beyefendi de alıp çözüm olarak poligona götürmüş. Öyle yapmayın yani. Rehber öğretmenin dediğini dinleyin. Çünkü onun çocuğuna kim o ya o bir şey demiş. Anladın mı? Kaç tane insan kaybettik. Ne kadar acı bir şey yaşadık yani. Hani. Ve unutulmayacak bir şey ve gerçekten en acısı ne biliyor musunuz? Yani bunu özellikle söylüyorum. O çocuklar depremden kurtulan çocuklar. Evet. Bunu hep hatırlayalım yani.
İnşallah daha tatlı konularda nasıl olacak? İnşallah Melisa Hanım, çok teşekkür ederiz. Ben de Çok- çok teşekkür ediyorum. Arada sırada biz sizi alıp böyle başka daha eğlenceli, tırnak içine ne kadar eğlenceli olacaksa kadın erkek ilişkisi de çok konuşuruz. Orada da bence kesinlikle çok konuşacağı meseleler. Çok tekrar konuk almak isteriz. Çok teşekkürler Çok katıldığınız olur. için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hepimize iyi haftalar, güzel haberler alacağımız Evet. haftalar. Bir sonraki pazartesi bu sefer yine bir arada olacağız. Sekteye Aynen. uğramayacak diye düşünüyorum. Bizi özlediğinizi biliyorum. Kanala abone olur, takip eder, yayını paylaşırsınız. Sevinirim. Sizi çok seviyorum. Herkes kendine dikkat edin. Hoşçakalın.